yaşanan en son gelişmeleri Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Abi dizisi, Yusuf dizisi, e, Ebru Gündeş, Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve sizlerin soracağı, sizlerin merak ettiği tüm konuları konuşacağız dostlar. Her şeyi sorabilirsiniz. Kağıt düştü, alayım kağıdı. Her şeyi sorabilirsiniz. Evet. Ve anlatacaklarımız olacak. İlginç gelişmeler var. Hepsini konuşacağız dostlar. Katılmanızı bekliyorum, gelmenizi bekliyorum yayınıma. Evet, Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini de konuşacağız. Her şeyi konuşacağız arkadaşlar. Kimler burada, kimler yayında? Gelmenizi bekliyorum. Magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan en ilginç olaylar, en ilginç gelişmeler. Hepsini konuşacağız arkadaşlar. Abi dizisini bekleyen tehlike. Afra Saraçoğlu ne kadar etkilenir? Afra Saraçoğlu'nun varlığına rağmen Abi dizisi tehlikede mi? Sizlerin görüşleri nedir? Nelida Manzano, hola Nelida, hola, Arjantin. Merhaba, selamlar Nelida. Selamlar Nelida Manzano. Özel üyem, özel abonem Arjantin'den, Buenos Aires'ten Nelida Manzano da burada. Diğer özel üyelerim buradalar mı? Biraz sonra onlara da bakalım. Selda Özbey geldi. Akile burada. Arkadaşlar geliyorlar. Şebnem Keçicioğlu. Çok teşekkür ederim Şebnem. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi hapisteymiş. Şaşırdım. Hayret, konuşacağız. Çağatay Ulusoy'a, ünlü oyuncuya, Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu yakışıklı Çağatay Ulusoy'a neden pizzacı Çağatay ismini taktılar? Demet Özdemir'in büyük başarısı, bizi Latin Amerika'dan, Güney Amerika'dan izleyen takipçilerim, Meksiko şehrinden, Cancun şehrinden izleyen takipçilerim, sizi de ilgilendiriyor bu haber. Konuşacağız. Demet Özdemir ne yaptı? Fatih Yüreğin sağlık durumu nasıl? Murat Özdemir, Ebru Gündeş'in boşandığı kocası aldattı mı Ebru Gündeş'i? Konuşacağız. Bu nasıl boşanmaydı? Neden boşandılar? Konuşacağız ve arkadaşlar Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız. Kerem Bürsin'i konuşacağız. Ya Kerem Bürsin yeter artık. Bir reklamda oynadın. Geldi ya. Açıyorum televizyonu ne zaman açsam sen. 5G. Ya kardeşim yeter artık ya. Söyle biraz azalsınlar. Göstermesinler ya. Bak dizinin reytingler tepe tak tak gidiyor. Neden tepe tak tak gidiyor biliyor musun Kerem Bürsin? Reytinglerin 2'ye düştü. Çarpıntı dizisinin reytingleri 2'ye düştü. Çünkü geldi seni ekranda görmekten. Her saniye kardeşim 5G, Turkcell 5G geliyor ha, gidiyor ha. Yani seni biz dizide görmek istiyoruz, dizide görmeliyiz. Devamlı 5G geldi. Hakikaten geldi yani ya. Bıktık ya. Yüzünü gördüğüm zaman zaplıyorum ya. Bu kadar da olmaz ya. Direğin tepesine oturmuşsun. Yanında da bir tane karikatür tip geliyor da gidiyor. 5G geliyor da gidiyor. Kardeşim sen işine baksana. Sen dizi oyuncususun. Tamam çok güzel para almışsın. Eyvallah. Aldığın paranın karşılığını vermeye çalışıyorsun reklamda. Ama söyle az yayınlasınlar kardeşim. O zaman dizide oynama ya. Dizi gümbürtüye gitti bak. O diziden 300 kişi ekmek yiyordu. Millet seni reklamda görmekten dizide seyretmek istemiyor. Kerem Bürsin dost acı söyler kardeşim bak 2 hafta ya da 3 hafta sonra dizin kaldırılır ha. Çarpıntı böyle gidiyorsun. Baş aşağı gidiyorsun. Kerem Bürsin.
Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşkı bulmuşsun Kerem Bürsin. Kutlarım, tebrik ederim. Sen zaten aşk çocuğusun, aşksız yapamazsın. Sabancı'dan daha yeni ayrıldın. Melisa Tapan Sabancı'dan 2 yıldır birlikteydiniz. Daha yeni birbirinizi terk ettiniz, bitirdiniz. Ve şimdi yeni bir aşka yelken açmışsın Kerem Bürsin. Tamam, yakışıklı çocuksun, güzel çocuksun, pazuların var, kasların var, kızlar seni beğeniyor ama kardeşim yani oynayacaksan dizide oyna, reklamda tamam bir para aldın ama kardeşim reklam anlaşmasını yaparken de benim dizimi etkilemeyecek diye yapacaksın. Çok para verdiler diye her şeye eyvallah demişsin sen. Her saniye ekranda reklamın ya. Bu kadar da olmaz kardeşim. Diziden soğuduk. Vallahi billahi Çarpıntı dizisini izlemiyorum ya. Bu çocuğu diyorum ben her dakika görüyorum zaten. Bu 5G değil mi diyorum 5G. Senin dizideki karakterin canlandırdığın karakter güme gitti kardeşim. Evet sen Turkcell 5G'sin yani benim gözümde. Yazık oldu Lizge Cömert de ne güzel oyuncuydu, ne güzel oynuyordu. O da güme gitti şimdi senin bu reklamın yüzünden. Yani ben dostum, dost acı söyler. Arkadaşlar hoş geldiniz yayınıma. Beğen yaparsanız memnun olurum. İrem Su Dikmen merhaba. Milk nasılsın? Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Mahri merhaba. Afram'dan başka oyuncu istemiyorum diyor Mahri. Nuray Yaylacı. Milk sen de bir tanesin Milk. Roget saç modeliniz güzel diyor. Thank you very much. Teşekkürler. Meliha merhaba. Servin işi sağlam Adana'dan. Evet Dilek Şenyurt geldi. Dilek haksız mıyım Allah aşkına? Özel abonem, özel üyem. Yani Kerem Bürsin'i ekranda görmekten gına geldi. Turkcell reklamlarında 5G geliyor ha gidiyor ha 5G 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 her dakika ya. Dizisinden soğudum diziyi izlemiyorum ya. Ben bu adamı her saniye ekranda görüyorum zaten diye. Ve dizi böyle oldu biliyor musun? İnsanlar benim gibi düşünüyor. Dizi 2 reytinglere düştü. Tepe tak tak gidiyor. Teşekkür ederim. Bak Dilek Şenyurt da bana katılıyor. Teşekkür ederim Dilek. İyiyim bu arada. Sağ ol canım. Sağ ol. Yani nedir bu ya? Bu çocuk da tamam rağbet gördü anladım. Meral Bildik diyor ki Kerem'in hiçbir dizisini seyretmiyorum. Yo ben yani peşin hükümlü değilim. Ben onu destekledim de ilk Türkiye'ye geldikten sonra oyunculuklarında oynadığı dizilerde destekledim de ama yani şimdi bu geldiği noktada yanlış şöhret yönetimi, yanlış şöhret yönetimi. Evet Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu konuşacağız arkadaşlar. Bu dizi Afra'ya rağmen tutmayabilir diyenler var arkadaşlar. Afra'ya rağmen tutmayabilir diyenler var. Dün Kenan İmirzalıoğlu böyle bir gider yapmış. Gazeteciler sormuş. Yaş farkını sormuşlar gazeteciler. Kenan abim de bir gider yapmış gazeteci kardeşlerime. Onu da konuşacağız. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi cezaevine girdi. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Demet Özdemir'i konuşalım. Demet Özdemir aferin diye paylaşım yaptım. Story'den aferin Demet dedim. Demet benim kızım yaşında sayılır. Desteklediğim, beğendiğim bir oyuncu. Dansçıyken, yoksul bir aile ferdiyken, bir ailenin kızıyken tırnaklarıyla kazıya kazıya çok güzel bir yere geldi Demet yıllar içinde ve oyunculuğunu çok geliştirdi. Hakikaten su gibi oynuyor, canlandırdığı her karaktere çok başarıyla giriyor. Bu Eşref Rüya'da biraz bazı çekimleri aceleye getiriyor. Bazı tekstleri, senaryo tekstlerini iyi çalışmadığını fark ediyorum. Ama olabilir, her insanın her günü bir olmaz. Bazen aceleye gelebilir, getirmemek lazım. Ona göre planlamak lazım günlük hayatını. Sen çok seyredilen, çok sevilen bir dizinin içindeysen Demet, yaptığın işe çok fazla vakit ayırman lazım. Sadece kamera önünde değil, kamera arkasında hazırlanırken de senaryoyu yiyip içip yutman lazım adeta. Bazen aceleye geldiği oluyor. Herkes fark edemez ama ben fark ediyorum. Olsun, o kadar kusur kadı kızında bulunur
diyelim Demet Özdemir. Nitekim senin çok başarılı oyuncu olduğunu bak Latin Amerika seyircisi tasdik etmiş ve sana çok güzel bir ödül verilmiş. Bu Prodo ödülleri Prodo değil mi? Prodo ödülleri her sene Meksika'nın Cancun şehrinde veriliyor. 2017 yılından beri düzenlenen ve Latin Amerika televizyon programlarını, dizilerini teşvik etmek için başlatılmış. Bundan 8 sene evvel 17 kategoride başlatılmıştı 2017'de. Şimdi 112 kategoriye ulaştı ödüller ve Demet Özdemir'e de Adım Ferah dizisindeki performansıyla Latin Amerika'nın bu sektördeki en prestijli ödüllerinden Produ ödül töreninde dün gece yabancı dilde en başarılı kadın oyuncu ödülü verildi Demet Özdemir'e. Kutlarım Demet. Bak buradan da söylüyorum. Tebrik ederim Demet. Ve Demet Özdemir bunu storiesinde paylaşırken kendi yolculuğumda gelişip dönüşürken beni de büyüten canım karakterim. Her zaman gurur duyacağım. İyi ki Farah. Adım Farah dizisinde canlandırdığı Farah karakteriyle başarılı olmuştu ve bu ödülü Latin Amerika Televizyon Ödülleri layık gördü Demet Özdemir'e. Aferin Demet. Bir başka ülkenin bir başka oyuncusuna da gidebilirdi arkadaşlar. Latin Amerika ülkelerinde gösterilen birçok yabancı dizi var. Yabancı dizi dalında bu ödül verildi. Ama Türkiye'den bizim dizimiz, bizim oyuncumuz aldı. Bununla da gurur duyuyoruz. Latin Amerika ülkelerinde dizilerimiz çok beğeniliyor, oyuncularımız çok beğeniliyor. Nitekim beni de Latin Amerika'dan, Orta Amerika'dan, Güney Amerika'dan izleyen binlerce seyircim var. Hemen her ülkeden, o coğrafyadaki hemen her ülkeden. Geçen gün Trinidad Tobago'dan bir arkadaşımız yorum yazmıştı. Ya kendimi zor tuttum, öyle duygulandım ki arkadaşlar. Trinidad Tobago, Güney Amerika'nın böyle kuzeyine doğru okyanus üzerinde adalar topluluğu ve bir ülke, bağımsız bir ülke. Bundan yıllar önce, 40 yıl önce ben daha genç bir gazeteciyim. 8-9 senelik bir gazeteciyim. Ve İstanbul'a gelen yabancı yolcu gemilerine çıkardım, haber yapardım. Orası gümrüklü saha. Pasaportla falan geçiliyor oraya. Ben izin alırdım polisten ve gümrük müdürlüğünden. Çünkü o gemilerde, o Karaköy Limanı'na yanaşan o gördüğünüz lüks gemilerin içinde bambaşka hayatlar var. Bambaşka, müthiş güzel gemiler, eğlenceler müthiş. Ve içlerinde çok önemli, çok ünlü konuklar olabiliyor arkadaşlar. Amerikalı bir bakıyorsunuz televizyon yıldızı o gemiyle Akdeniz turuna çıkmış karısıyla beraber. İstanbul'a da geliyor gemi ve bir gece İstanbul'da kalıyorlar filan. Ben bir gazeteci olarak geminin cruise menajerine gidiyordum, kendimi tanıtıyordum. Geminizde ünlü bir yolcu var mı diyordum. Varsa söylüyordu bana işte filanca sporcu, filanca oyuncu, filanca şarkıcı. Bazen olmayabiliyordu da ama ben yine o gemiden haber çıkarıyordum. Ne yapıyordum? O gemide çalışan Türkleri buluyordum. Hem dünyayı geziyorlar, hem para kazanıyorlar, hem eğleniyorlar diye haberlerini yapıyordum mesela. Aşçılar, ondan sonra kat görevlisi hanımlar, odaları toplayan, aralarında Türkler oluyordu. Yani haber benim için orada mutlaka oluyordu o gemilerde. Zaten yolcu sayısı 1000, 2000 geminin büyüklüğüne göre, personel sayısı da yine yolcu sayısı kadar mutlaka bir haber yakalıyordum. Bir gün cruise menajere gittiğim yine sordum. Cruise menajerler bütün bu geminin eğlencesinden, konukların rahat etmesinden sorumlu olan kişiler, gemilerdeki programlardan sorumlu olan kişiler ve yanaşılan limanlardaki gezi programlarından sorumlu olan kişi. Çok sempatik oluyorlar. Gittim kendimi tanıttım ve dedim ki geminizde ünlü bir insan var mı? Sen gençsin, senin iyi haber çıkarmanı teşvik etmem lazım.
Sana söylüyorum. Zaten benden başka o gemilere giren gazeteci de yoktu. O bir tek benim bana özgüydü. O gemilere girip haber yapmak. Onu kendi kendime bulmuştum ve gidiyordum, giriyordum. Benim çok sevmişlerdi o polisler falan. Hep izin veriyorlardı. Neyse sana dedi bu gemide bir cumhurbaşkanı var evlat. Ne? Cumhurbaşkanı mı? Evet dedi. Bu gemide halen görevde olan bir devlet başkanı var dedi. Allah aşkına dedim ya nasıl olur ya gemide karısıyla seyahat ediyor tatildeler dedi. Yapmayın dedim ya. Ama şimdi dedi İstanbul'u geziyor dışarıdalar. Biz dedi akşam 7'de demir alacağız ayrılacağız buradan. Saat 17'de gel 5'te gel ben seni Cumhurbaşkanıyla tanıştıracağım dedi. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet dedi ciddi söylüyorum dedi. Ben uça uça gazeteye gittim. Dedim ki gencecik muhabirim o zaman 24-25 yaşında. Gemide dedim Cumhurbaşkanı var. Gemide Cumhurbaşkanı var. Trinidad Tobago Cumhurbaşkanı falan. O zaman böyle internet falan yok arkadaşlar. Trinidad Tobago neresi ya? Hemen almanağı çıkardı benim müdürüm. Baktı Güney Amerika'da bir ülke. Cumhurbaşkanının adına baktı. Cumhurbaşkanının adı bu dedi. Sendeki ismi ne dedi? Ben de bana yazılan kağıda kruz menajerin yazdığı ismi göster. Aa dedi aynı. Evet oğlum dedi. Cumhurbaşkanı dedi. Gemide dedi. Hemen dedi bir küçük Türk bayrağı al. Bir dedi Türk kahve fincanı al. Adama dedi hediye et. Bir de bizim gazete Günaydın Gazetesi'nde ver eline dedi. Cumhurbaşkanının dedi. Öyle fotoğraflar çek dedi. Sempatik olsun resimler fotoğraflar falan. Tamam müdürüm dedim. Ben gittim saat 16.30'da gemideyim bekliyorum. 17'de cruise manager geldi salona benim oturduğum yere. Yanında upuzun boylu bir adam. 1,95-2 metre boyu var. Yanında hanımın da boyu uzun. Esmer bunlar. Ondan sonra hafif böyle melez gibi. Bir ayağa kalktım. Saygılar Sayın Cumhurbaşkanım. Hanımının da elini öptüm. Ondan sonra ve çok kibar, çok beyefendi bir adam. Çok böyle kültürlü bir adam. Hoş geldiniz benim ülkeme dedim. Bayrağı kendisine hediye ettim, Türk bayrağını. Birlikte fotoğraf çektirdik Türk bayrağıyla. Bir kahve cezvesi fincan takımı hediye ettim. Bakırdan, oryantal, folklorik. Bizim gazeteyle resim çekildik filan. Türkiye dedim nasıl buldunuz İstanbul'u filan. Çok kibarca, çok güzel cevaplar verdi. Ondan sonra bir 15-20 dakika konuştuk. Ben yapacağımı yaptım, işimi hallettim. Cruise menajer'e teşekkür ettim. Onların elini sıktım, ayrıldım. Gazeteye gittim, uça. Düşünün kimsenin haberi yok. Türkiye'ye bir cumhurbaşkanı gelmiş. Hiçbir protokolün, valinin, kimsenin haberi yok. Polisin, hiç kimsenin haberi yok. Turist olarak gelmişler. Ertesi gün benim gazetemde kocaman çıktı, kocaman. Cumhurbaşkanını Bilal Özcan karşıladı, ağırladı, misafir etti, Türk bayrağı hediye etti filan. Harika oldu, her şey çok güzel oldu. Nereden geldik buraya? Latin Amerika ülkesi Trinidad Tobago. Latin Amerika konusu açıldığı için geldik buraya. Evet, Trinidad Tobago'dan takip eden bir takipçim var şimdi gördüm. Bana yorum yazmış Afra ve Mert'le ilgili. Oradan geldik buraya. Latin Amerika'nın hemen her ülkesinden bizi izleyenler var. Hepsine buradan selam olsun. Trinidad Tobago'ya da öpücükler. Sayın Cumhurbaşkanı görevde değil şimdi, tabii ki görevde değil. Hayattaysa eşine de ona da sağlıklı bir ömür diliyorum. Böyle enteresan da bir anı anlatmış oldum size. Alttan da yardımcım yazıyor ama şimdi bakamayacağım. Canlı yayında olduğum için bakamayacağım. Evet. Şeyda, merhaba Bilal kardeşim diyor. Arda, abi gömleği çok aradın mı diyor. Abi sorma. O kadar çok aradım ki haftalarca. Yegane, nasılsınız diyor. Çok teşekkür ederim. Humay, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederim. Afra ve Mert'le ilgili, Afra Saraçoğlu ile ilgili daha doğrusu konuşacağız. Yusuf Dündar burada mı? Özel abonem, özel üyem Yusuf Dündar burada mı? Samiye Yüksel burada mı? Özel abonem, özel üyem Samiye Yüksel burada mı? Nelida Manzano Arjantin'den herkesten önce bağlandı biliyor musunuz? Herkesten önce. İlk olarak birkaç arkadaş Türkiye'den, sonra Arjantin'den Nelida Manzano merhaba yazdı. Dilek Şenyurt burada. Demin Dilek'le mesajlaştık.
Delfina Dimasio burada mı? Delfina Dimasio, Şili'den özel abonem. Frankfurt'tan özel abonem Dilek Şenyurt buradaydı demin. Onunla merhabalaştık. Delfina Dimasio Şili'den. Delfina'nın mesajlarını daha sonra görüyorum. Daha sonra videoların altına mesajlar bırakıyor Delfina. Saat farkından dolayı Güney Amerika ile takip etmesi zor tabii canlı yayınları ama magazini Türkiye'deki sevdiği oyuncuların haberlerini bizden izlemeyi tercih ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi cezaevine girdi arkadaşlar. Melisa Dilara Tatlıtuğ boşandığı eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı diye haberler yayıldı sabahleyin. Ve Hendek cezaevinde yattığı söylendi. Sunucu İlknur Özkuş bu haberi duyurdu. İlknur Özkuş aynı koğuşta yatan bir mahkum aramış İlknur Özkuş'u. Herhalde tahliye olduktan sonra, çıktıktan sonra aradı o mahkum. Ve koğuşta yatan Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşinin de aynı koğuşta kaldığını söyledi. Aileye yakın bir kaynakta Melisa Tatlıtuğ'un dün tahliye olduğunu anlattı arkadaşlar. Daha sonra ben araştırdım. 2007'de evlenmiş Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ve nikah şahidi de o günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un Gümüş dizisinde partneri olan Songül Ödenmiş. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşinin nikah şahidi. Sonra birkaç sene sonra evlilik yürümeyince boşanmışlar kız kardeşi ve sonra da şimdi de böyle bir olay gelişmiş. Biraz daha araştırınca Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşin avukatının bir açıklamasını gördüm arkadaşlar. O açıklamayı okumak istiyorum müsaade ederseniz. Hapiste olduğu söylenen Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'un avukatı, müvekkilim Melisa Dilara Tatlıtuğ'un hakkında yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle hakkı olan itiraz haklarını kullanamayan müvekkilim usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır. Yani tebligat geliyor ya savcılıktan, mahkemeden, karakoldan, evde yoksunuz, muhtarlığa bırakıyorlar o gelen kağıdı. Muhtar size söylemiyor, unutuyor ya da muhtar size bildiriyor. Size gelen kapıya gelen yapıştırılan kağıdı birisi çekiyor, alıyor. Görmüyorsunuz. Böyle bir size bir belge geldiğinden haberiniz olmuyor. Dolayısıyla gidip kendinizi savunamıyorsunuz. Kanuni bir süre var. O süre içinde kendinizi ifade edemezseniz yargıya suçlu oluyorsunuz. Ve işte burada da ceza hapis cezasıymış ve o yüzden de hapse girmiş. Ancak işlenen suçun nevi çok hafif olduğu için tartışma sırasında hakaret diyor. Girmiş ve kısa sürede çıkmış. Yani cezaevine girmiş. Bir gün önce arkadaşlar Türkiye'yi aylardır çok ilgilendiren çok dramatik bir konuyla ilgili duruşma vardı. Ahmet Minguzi 15 yaşında dünyalar güzeli Ahmet Minguzi kardeşimiz, evladımız Kadıköy'de bit pazarında alışveriş yaparken kendisine sataşan çocuklar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Bir tanesi bıçağı saplıyor, öbürü Ahmet'i tekmeliyor. Diğer iki arkadaşı da, diğer iki çocuk da bu ikisine yardım ediyorlar. Onların tarafındalar. Ahmet'in etrafını çeviriyorlar.
Onun hareket etmesini önlüyorlar. Belki kaçmasını önlüyorlar. Kıpırdamasını önlüyorlar. Yani iddiaya göre bunlar da suç ortağılar. Ama ne oldu? Dün son duruşma görüldü ve Ahmet Minguzi'nin 2 katili 24'er yıl hapse mahkum edildi. Onlar cezasını aldı. Onlardan yana Ahmet Minguzi'nin annesi babası tamam dedi. Fakat diğer 2 sanık Ahmet Minguzi cinayetinde 2 katile yardım etme suçuyla yargılanan diğer 2 sanığa beraat verildi ve onlar tahliye edildi. Tartıştığı kişinin adli şikayetinden dolayı yapılan tebligatları takip etmeyip kendini savunamayan Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi ise hapse konuldu. Burada Ahmet Minguzi cinayetine yardım edenler cezaevinden çıkarıldı. Tebligatı kaçıran, tartışma sonucu şikayet edilen ve tebligatı kaçıran Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi ise cezaevine konuldu. Bir yerde bir cinayete yardım edenler çok ağır şekilde ceza alması gerekirken cezaevinden çıkarılıyorlar ve beraat ettiriliyorlar. Diğer yanda tartıştığı için bir hanım ve tebligatı kaçırdığı için cezaevine konuluyor. İnsanlar diyor ki yani burada bir yanlışlık yok mu? Burada bir garabet yok mu? Yorumu size bırakıyorum. Çağatay Ulusoy'u seviyor musunuz? Çağatay Ulusoy'u seviyor musunuz? Yakışıklı oyuncu. Eşref Rüya dizisinde Demet Özdemir'in rol arkadaşı Çağatay Ulusoy diziden 4 milyon lira alıyor. Bölüm başı 4 milyon lira alıyor. Yani iyi para alıyor. Ve en son Lüleburgaz'da İstanbul'a arabayla 1,5-2 saat mesafede trafiğin durumuna göre Lüleburgaz'da bir köy evi aldı. Kıvanç Tatlıtuğ da Çağatay Ulusoy'un çok yakın arkadaşı. O da Lüleburgaz'da bir köy evi almıştı. Arkadaşına komşu gitti. Çağatay Ulusoy pizzaya çok düşkün biliyor musunuz? Pizza yemeyi çok seviyor. Ve kendi elleriyle şimdi bu köy evinde gelen misafirlerine pizza pişirmek için bahçeye taş bir fırın yaptırmış. Taş bir fırın yaptırmış köy evinin bahçesine. Gelen misafirlere pizza hazırlamaya başlamış. Pizzacı Çağatay diye lakap taktılar Çağatay Ulusoy'a. Dostlar burada mı? Elif diyor ki gazetecilere kızgınım. Gazeteciler hepsi beraber çıksa, kısılsa, kısas dese bir şeyler değişir diyor. Zeynep çok seviyorum diyor. Çağatay Ulusoy'u demek ki. Elif gerçekten bu kadar büyük paralar alıyorlar mı? Alıyorlar. Alıyorlar. Nurhayat. Sıla Deveci geciktim diyor. Sıla senin yok yazdım ama düzelteceğim şimdi. Yoklama kağıdında yok yazdım ama düzelteceğim. Yusuf Dündar burada mı? İstanbul'dan özel abonem Yusuf Dündar. Yusuf kardeşim benim burada mı? Yıldız Şahin ben de geldim diyor. Bak geç gelenleri yok yazmıştım ama şimdi düzelteceğim. Afra Saraçoğlu. Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız biraz sonra arkadaşlar. Ve Samiye Yüksel burada mı? Samiye Yüksel'i hiç göremiyorum günlerdir. Dilek Şenyurt buradaydı demin görüştük. Delfina Dimasio ve Nelida Manzano Arjantin'den. Nelida'yla da görüştük. O da buradaydı. Delfina Dimasio yok. Afram konuşulmadı. Melahat hoş geldin. Hoş geldin Melahat. Evet dostlar. Ebru Gündeş'in boşanmasıyla ilgili sorumlu tutulan birisi vardı. Siz onun kim olduğunu biliyorsunuz. Elif Buse Doğan, şarkıcı, genç güzel şarkıcı. 28 yaşında Elif Buse Doğan. Ve Ebru Gündeş'in kocasını baştan çıkardığı iddia ediliyordu. Deniliyordu ki Ebru Gündeş'in
kocasının cep telefonunda mesajını yakaladı Ebru Gündeş. Kocasının cep telefonunda Elif Buse Doğan'la mesajını yakaladı. Ondan dolayı da boşandı deniliyordu. Ben de dedim ki o günlerde bunu söyleyenler de duymuştur mutlaka. Hayır, öyle bir şey olamaz. Çünkü Ebru Gündeş'in boşandıktan bir gün sonra yaptığı bir açıklama var. Storiesinden attığı bir açıklama var. Orada diyor ki evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Kim diyor? Ebru Gündeş. Eğer Ebru Gündeş aldatılmış olsaydı, aldatılıp da boşanmış olsaydı hiçbir aldatılan kadın böyle bir açıklama yapmazdı. Evliliğimiz bitmiş olsa da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Demez hiçbir aldatılan kadın, ihanete uğrayan kadın dost kalacağım der mi? Oradan belliydi zaten ihanet olmadığı. Ve Elif Buse Doğan dedi ki son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu sabah bu açıklamayı yaptı. Bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişiyle 10 gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Yani Murat Özdemir ile Ebru Gündeş'in boşandığı insanla arkadaş grubuyla 10 gün arası önce tanışmış. Bunlar boşanalı zaten 25 gün oluyor. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar Şebnem şunun şeyini versene lütfen şarjını, bilgisayarın şarjını yerde. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak boşanmaya sebep olduğum yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm. Yani diyor ki, o değil. Yani diyor ki boşanmaya sebep olduğum, ihanet etmesine sebep olduğum iddiaları yalandır diyor. Böyle bir şey olmadı diyor. Ve hukuki haklarımı diyor sonuna kadar takip edeceğim bu konuda. Herhalde mahkemeye başvuracağım demek istedi arkadaşlar. Bazen hiddetle, sinirle söylenir böyle. Sonra dava açılmaz. Ancak kadının çok üzüldüğü belli, sinirlendiği belli. Yani kendisini yuva yıkan kadın durumuna düşürmüş oldu bu haber. Ebru Gündeş'in kocasını baştan çıkarmış güya habere göre ve o yüzden de Ebru Gündeş de kocasının cep telefonunda Elif Buse Doğan'ın mesajını yakalamış. Haber öyleydi. Haberler öyleydi, ihanet haberleri. Elif Buse Doğan diyor ki bunlar yalan. Ben bu adamla 10 gün önce tanıştım arkadaş grubumla. Yani burada arkadaşlarım da şahittir demek istiyor. Bizi tanıştıran arkadaşlarım da şahittir demek istiyor. Yarın bir gün dava açarsa bu kadın bu arkadaşlarını da şahit gösterir. Zaten Murat Özdemir de çıkar şahitlik yapabilir o duruşmada. Sıkıntı iyice araştırmadan, iyice emin olmadan bu tür haberleri yapmamak lazım. Hem insanların günahını almamak lazım hem de böyle dava konusu olmamak için daha dikkatli davranmak lazım diyorum. Bu işi yarım asırdır yapan bir gazeteci olarak arkadaşlar. Evet. Dostlar, Fatih Ürek'le ilgili hastaneden tık yok. Hiçbir açıklama yok arkadaşlar. Fatih Ürek bir hafta önce bugün, geçtiğimiz hafta çarşamba günü sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Çok sevdiğimiz şarkıcı dostumuz, arkadaşımız, 35 yıldır tanıdığım, Türkiye'yi eğlendiren ve çok sevilen bir şarkıcı ve kalbi durdu o kalp krizi olayında. Sonra ambulans geldi ve ambulanstaki sağlık personeli 3 kişi müdahale ettiler, kalbini çalıştırdılar. Ama kimine göre 20 dakika, 30 dakika
Beyine oksijen gitmedi. Kalbi çalışmadığı süre boyunca ve doktorlara göre beyinde bir hasar meydana gelmiş olabilir. Uyuttular doktorlar. Yoğun bakımda. O günden beri uyutuluyor. Ve en son açıklama pazartesi günü, 2 gün önce menajeri tarafından yapıldı. Durumu stabil, bir değişiklik yok, uyutuluyor şeklinde. Cuma günü yapılan doktorların yaptığı açıklamanın aynısıydı. Yeni bir şey yoktu. Ve dün de bugün de bir açıklama yapılmadı. Tabii böyle olunca solunumu da makineyle alıyor. Makine yardımıyla solunum alıyor. Böyle olunca insanların ümidi azalıyor tabii. Kötü bir şey var ki bu adam uyandırılmıyor. Kötü bir şey var ki doktorlar bir açıklama yapmıyor. Allah korusun, Allah yardımcısı olsun. İnşallah atlatır bunu, İnşallah uyanır ve uyandığı zaman da sağlıklı bir şekilde tepki verir. Makinelere bağlı olmadan nefes alır. Kendisiyle konuşanlara cevap verir. Söylenenleri anlar. İnşallah. Bunun aksini düşünmek bile istemiyoruz dostlar. Doktorlardan da açıklama bekliyoruz. Halbuki çok önemli bir şarkıcı, çok önemli bir müzik sektörünün ismi, çok önemli bir eğlence sektörünün çok önemli bir ismi. Halbuki her gün bilgilendirilse kamuoyu, milyonlarca hayranı var Türkiye'den ve yurt dışından. Her gün hastane bir açıklama yapsa, bir bilgi verse, halbuki ne kadar iyi olur ama yapmıyorlar maalesef. Yapmamaya da yeminli gibiler sanki. Canları sağ olsun. O yüzden de medyada, basında bazı haberler görebiliyorsunuz. Resmi bir açıklama yapılmadığı için doktorları, işi bilenler, hastayı tanıyanlar, hastayı takip edenler durumuyla ilgili yapmaları gereken, vermeleri gereken bilgiyi vermediği için kamuoyuna bu sefer gazeteciler ne yapıyorlar? Kendi çabalarıyla habere ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü sizler, milyonlar bizden bunu talep ediyorsunuz. Soruyorsunuz. Avustralya'dan bana soruyorlar. Geçen gün de söyledim. Sydney'den, Teksas'tan, Amerika Birleşik Devletleri'nden soruyorlar. Brezilya'dan bir Türk aile sordu. Yani biz de kendi imkanlarımızla araştırıyoruz ve Milliyet Gazetesi nitekim yazmış beyninin sapında araz oluşmuş diye, problem oluşmuş diye yazmış. Yani ondan sonra diyorlar ki bizim açıklamamızın dışında hiçbir açıklamaya inanmayın. Tamam kardeşim, siz açıklama yapın o zaman. Siz açıklama yapın. Milliyet Gazetesi kendi çabalarıyla araştırmış, bulmuş. Siz resmi bir açıklama yapmazsanız gazeteciler de işini yapmak zorunda. Yani lütfen sevilen insan, sevilen sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili Allah rızası için hastane yetkilileri bir açıklama yapın. Bu adam ne oldu ya? Ne oldu? Nedir durumu? Sağlık durumu nedir? İyi mi? Düzeliyor mu? Düzelecek mi? Lütfen, lütfen, lütfen. Sevdiğimiz insan Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl bilelim. Bizler tabii dua etmeye devam edelim arkadaşlar. Bizler tabii Allah'tan sağlık dilemeye devam edelim. Doktorlar da belki telaşlıdır. Belki doktorlar da şu anda tam işlerini yapmaya çalışıyorlar. Tam diledikleri gibi bir noktaya getiremediler tedavi sürecini belki. O yüzden bir açıklama yapıp insanları ümitlendirmek de istemiyor olabilirler ya da ümitsizliğe boğmak da istemiyor olabilirler. Bir süre daha bekleyeceğiz anlaşılan. Allah yardımcısı olsun, Allah şifa versin sevdiğimiz dostumuza diyelim. Ve dostlar, bu Abi dizisiyle ilgili olarak fikirlerine güvendiğim birkaç insan sanki söz birliği etmiş gibi Abi dizisiyle ilgili biraz ümitsiz konuştular.
Biraz ümitsiz konuştular. Yani Afra Saraçoğlu çok değerli bir oyuncu. Bundan kimsenin şüphesi yok. Ancak e, diziyle ilgili, senaryo ile ilgili insanların kafasında soru işareti var. Dizileri diyorlar ki, not aldım şuraya. Dizileri gençler sosyal medyada köpürtüyor. Dizilerin arkasında çok büyük bir genç nüfus duruyor. Çok büyük bir genç seyirci topluluğu, sevdikleri dizileri, başrolleri tutarlarsa, senaryoyu beğenirlerse gençler dizilere sahip çıkıyorlar. Ve dizileri sürekli olarak sosyal medyada köpürtüyorlar, besliyorlar. Sevdikleri dizileri e, hashtag yağmurlarına tutuyorlar. Mesaj yağmuruna tutuyorlar, paylaşım yağmuruna tutuyorlar her türlü. Ve bu sayede diziler, gençlerin çok sevdiği, çok tuttuğu diziler öne çıkıyor. Kıskanmak dizisi mesela çok iyi bir kadro. Çok iyi bir kadro Kıskanmak dizisi arkadaşlar. Ama tutmadı. Tutmadı, reytingleri düşük. Reytingleri öyle ahım şahım değil. 4'lerde, 3'lerde Kıskanmak dizisi. Kadrosu harika, efsane. Çünkü dizide böyle mantıklı bir, sürükleyici bir aşk yok. Çift yok dizide. Diziyi alıp gidip götürecek, senaryoda öne çıkacak bir çift yok. Yani böyle mantıksız, insanların kızdığı, böyle garip ilişkiler, bağıran çağıran sevgililer, sevgili gibi gözüküp de başkasının kollarına giden insanlar filan, böyle abuk subuk bir senaryo. Böyle kimin eli kimin cebinde belli değil aileden. Kim nasıl sevgilisini nereden bulmuş, nereye götürmüş, o ayrılmış öbürüne bakıyor, o onun karısına kocasına bakıyor filan. Böyle bir garip, o da değil, tam o da olmuyor yani. Onun da ayrı bir seyircisi vardır ya, böyle girift ilişkiler. Dallas dizisi gibi. Yani aile içindeki yasak aşklar filan. Burada o da tam o da yok. Dolayısıyla mesela Kıskanmak dizisi efsane oyuncular ama sevilmedi arkadaşlar. Şimdi bu Abi dizisinde insanlar Kenan İmirzalıoğlu'yla Afra Saraçoğlu'nun karakterlerinin yaş farkını söylediler. Yapım ekibi, ya millet bu kadar isyan ediyor, itiraz ediyor filan, haklılar galiba filan deyip senaryoyu baştan aşağı değiştirdiler ve dizi bir ay geriye attı. Dizi bir ay geriye attı. Ama şimdi de üstten konuşuyorlar. Kim konuşuyor? Kenan İmirzalıoğlu. Şimdi ona geleceğim. Ona geleceğim. Fakat bu dizinin arkadaşlar, bir saniye. Bu dizide, Abi dizisinde uyum olması lazım. Başrol oyuncular arasında uyum olması lazım. Bu yaş farkından dolayı bu uyumun olacağı da çok şüpheli. Şimdi burada başka bir şey söyleniyor tabii. Çift uyumu varsa diziler izleniyor. Dönün bakın, izlenen, iyi reyting yapan bütün dizilere çift uyumu var dizilerde. Burada ise power couple deniyor, güçlü çift deniyor. Yani bunu söyleyen Afra Saraçoğlu'ydu. Demek ki yapım da böyle söylüyor. Güçlü çift de couple durumu yok burada diyor Afra Saraçoğlu. Yani çift görmeyeceğiz, güçlü çift göreceğiz. Yani birbirlerinden ayrı, herkes kendi başına. Afra Saraçoğlu'nun karakteri kendi başına, Avukat Çağla. Kenan İmirzalıoğlu'nun karakteri kendi başına. Yani özel hayatlarında birlikte değiller o zaman. Birlikte değiller. Biz ne seyredeceğiz? Yani Kenan İmirzalıoğlu da buna karşı çıkıyor. Şimdi çift uyumu çok önemli dizilerde. Yalı Çapkını'nda öyle bir kimya yakaladılar ki dizinin iki başrol oyuncusu öyle bir çift uyumu yakaladılar ki, öyle bir kimya yakaladılar ki dünyanın en iyi dizileri Yalı Çapkını'nın o ilk sezonunun karşısında havlu atar. Havlu atar. Dünyanın en iyi dizileri. Nitekim dünya üzerinde yaklaşık 150 ülke satın aldı.
Efsane o ilk sezon efsane. Gelmiş geçmiş diziler içinde en iyisi o ilk sezon. En iyilerinden biri. İlk 5'e girer. Bunu göz ardı etmemek lazım arkadaşlar. Şimdi Abi dizisinin kadrosuna bakıyoruz. Bir Diren Polatoğulları bana Afra'dan ve Kenan İmirzalıoğlu'dan başka bir Diren Polatoğulları biraz ümit var geliyor. Gençlerin seveceği isim bir Diren Polatoğulları geliyor. Sinan Tuzcu çok iyi oyuncudur ama Asude Selma Kelebek, Tarık Pabuççuoğlu, yani gençlerin sevebileceği, gençlerin arkasına takılacağı oyuncular, onların canlandıracağı karakterler. Şimdi Kenan İmirzalıoğlu dün akşam bir şeye katıldı, davete katıldı. Orada arkadaşlar, kendisine muhabir arkadaşlar 23 yaş farkını sormuşlar. 23 yaş farkını Afra Saraçoğlu'yla. O da demiş ki bizim arkadaşları kibarca terslemiş yani verdiği cevapla. Yok, çok kibar insandır kendisi Kenan. Öyle terslemiş derken yani azarlama falan niyetiyle değil de onlara bir ders vermiş kendince. Hikayeye dair bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bana enteresan geliyor. Hikayeyi bir görelim sonra sorarsınız demiş. Yani bunu tabii hepimiz bunu düşünüyoruz Kenan. Hepimiz bunu düşünüyoruz başından beri. Ama bu senin tabii ki sığındığın konu. Haklı olduğunu bilerek senin sığındığın konu bu. Senaryodan bir habersiniz, senaryoyu eleştiriyorsunuz demek işin kolay tarafı. Zor tarafı ise senaryoyu bilmeden eleştirmek. İşte onu da biz yapıyoruz ve milyonlar yapıyor. Aradaki yaş farkı göze çarptı ve söylediler ve senaryoyu değiştirdiniz. Hadi bir taneniz çıkın da söyleyin o zaman. Ya da sen söyleseydin Kenan. Kaldı ki senaryoyu yaş farkından dolayı değiştirmedik. Senaryodaki değişiklikler dizinin bir ay geç başlamasına sebep olan, setin bir ay geç başlamasına sebep olan senaryo değişiklikleri yaş farkından dolayı yapılmadı. Bunu da kulağınıza küpe yapın deseydin Kenan İmirzalıoğlu. Neden demedin? Çünkü Afra Saraçoğlu bebek gibi bir kız, küçücük gösteriyor. Yüzü minyon. Yaşı 28 ama 17-18 yaşında bir kadını da oynatırsın Afra Saraçoğlu'nun yüzüne. 22-23 yaşında gösteriyor zaten. Sen kusura bakma ama 52 yaşını gösteriyorsun Kenan. Dün akşam çok genç giyinmişsin, genç gösteriyorsun. Saçlarını siyah iyice boyamışsın, kenarlarındaki beyazlar, kırçılları kaybetmişsin. Yüzünde botoks olduğu iddia ediliyor. Ben dikkatli bakmadım, bilmiyorum var mı yok mu. Yine de Kenan İmirzalıoğlu dün 45-50 yaşında gösteriyordun. Tabii ki kapıl olamazsınız. İnsanlar kahkahayla gülerler. Eğer öyle bir rol yazılsaydı senaryoda size. Belki de öyle yazıldı. Uyarıda sonra değiştirilen konu oydu. Güçlü couple diyorsunuz şimdi, güçlü çift diyorsunuz. Power couple'a sığındınız. Tamam, sen çok güçlü bir oyuncusun ve canlandıracağın karakter de güçlü olacak. Afra Saraçoğlu çok güçlü bir oyuncu ve güçlü bir karakter canlandıracak. Güçlü karakterler senaryoyu oluşturacak. Tamam, arada Diren Polatoğulları, şunlar bunlar filan. Anladık ama seyirci bunu mu seyretmek istiyor bakalım? Afra Saraçoğlu'yla seyirci bunu mu seyretmek istiyor? Ya seyirci Afra Saraçoğlu'nun kendisini çok seviyorlar, çok beğeniyorlar ama karşısındaki ekibi, senaryonun diğer tarafını sevmezse, beğenmezse o zaman ne yapacaksınız? Ya seyirci Afra Saraçoğlu ile bir aşk hikayesi ararsa o zaman ne yapacaksınız? Ya seyircinin istediği Afra Saraçoğlu'yla henüz daha yeni biten Yalı Çapkını dizisindeki aşk gibi bir aşk beklentisi içindeyse, Afra Saraçoğlu gerçeği ağır basarsa dizide, Afra Saraçoğlu'nu bir aile kaosunun içinde görmek istemezse seyirci o zaman ne yapacaksınız? O zaman ne yapacaksınız? Bunları sormak, düşünmek aslında sizlere fayda, sizlere iyilik. Kapılıp gitmeyin, bak Hande Erçel'in dizisi gibi olursunuz.
Kapılır giderseniz biz güçlüyüz, biz yaparız, biz ne koysak seyrederler. Barış Arduç ve ben kralız, kraliçeyiz. Zaten Kore'de patlamıştı o senaryo. Onu aldık, uyarladık filan, ne oldu? İkilere düştü. Bu eleştirilerden ders çıkarın güzel kardeşim. Yani Afra Saraçoğlu'na rağmen dizi seyredilmezse ne yapacaksınız? Allah korusun. Afra Saraçoğlu'na yazık olur. Kız zaten bunu kabul etmemişti. Afra Saraçoğlu bu senaryoyu kabul etmemişti. Ee, Tatile çıkacaktı. Bir sene çalışmayacaktı. Ancak her insanın reddedemeyeceği bir şey vardır. Daha iyi hayat şartlarına sahip olmak ister her insan. Bunun da yolu daha çok para kazanmaktan geçer. Afra Saraçoğlu'na önce 2,5 milyon lira teklif ettiği söyleniyor yapımcının bölüm başına. Afra Saraçoğlu kabul etmeyince bölüm başına 3,5 milyon liraya çıkardığı söyleniyor. Kendisine ödenecek ücretin. Afra Saraçoğlu da kabul etti rolü ve o yüzden oynuyor. Kenan İmirzalıoğlu tabii ki çok iyi bir oyuncu. Geçmişinde çok güzel işler yapmış. Yapım şirketi çok güçlü ve para da iyi olunca Afra Saraçoğlu tamam dedi, kabul etti. Umarım her şey yolunda gider. Ne Afra üzülür, Kenan, ne sen üzülürsün. Ne oradan ekmek yiyecek yaklaşık 250-300 insan üzülür. Her şey iyi olsun inşallah. Reytinginiz bol olsun. Dostlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Yarın günlerden Perşembe. Yarın Pazartesi günü yayın yapamadığımız için, bana konuk olamadığı için, işi çıktığı için Onur Akay'la yarın akşam yayın yapacağız arkadaşlar. Perşembe akşamı. Cuma akşamı da sevgili televizyonu biraz kıssanız ha. İpek Can'la yayın yapacağız. Astroloji Prensesi İpek'le yayın yapacağız. Yarın Onur Akay'la ve Cuma günü de İpek Can'la, Cumartesi günü yine Onur Akay'la. Yani Onur Akay'la 2 gün yayınımız var. Perşembe ve Cumartesi günü. Dostlar, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.